şeylerin çaldığı, Allerimin çaldığı şey saygı duruşuna hazırlık. On the freeway, the driver stopped. Tramvaydaydım. Tramvayda işe geliyordum. O dakikada durdu. 9'u 5 geçe. Well, I don't know what was that. Emocionante, né? Tudo para, né? Para saber o que é que tem. Sejam bem-vindos a mais vídeo. Hoje eu estou aqui no Estreito de Bósforo, que liga a Ásia à Europa. E dentro de alguns minutos vai acontecer uma das cenas mais marcantes do ano aqui na Turquia. É um momento onde absolutamente tudo se congela por um minuto. As lojas param, os carros, navios, pedestres. Isso acontece todo dia 10 de novembro, há exatamente 9 horas e 5 minutos, para homenagear Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República da Turquia. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva se gostar e deixa um like também. Vai se inscrever no canal? Vai, ó! Se inscreveu com vontade ainda. On Kasım sizin Atatürk'ün, evet, bizim başkomutanın 1920'lerdeki ilk Cumhurbaşkanımız olan Atatürk bugün vefat etti. Onun yıl dönümü. O şimdiki 9'u 5 geçe o şeylerin çaldığı, Allerimin çaldığı şey saygı duruşuna hazırlık. Saygı duruşu yaptık yani ona. 10 Kasım sizin için de ifade ediyor. 10 Kasım bizim için Atatürk'ün ölüm yılını hatırlatıyor. O kadar. Siren çaldığında durur musunuz? O trenlerin çalmış olduğunda biz bu şekilde böyle saygı duyuyoruz. Yani saygımızı ilan ediyoruz yani. Buna saygılı olduğumuzu gösteriyoruz. Okay. O kadar. No dia de hoje também, a bandeira do país, em todos os lugares, fica hasteada em meio mastro. Estou aqui na Avenida Istiklal, onde a palavra Istiklal, na verdade, significa independência. É uma palavra que vem de origem árabe, em turco também, né? Tem esse significado. E recebeu esse nome após 1923, que foi a Guerra de Independência. ...10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönemidir. 86. ölüm yıl dönemi. Yani Mustafa Kemal'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun Siren çalın ya. siren çaldığında duruyor musunuz? Tabii, yani siren çaldığı zaman o saygıdan ileri gelir. Bunun yanında biz Müslüman olarak, biz Müslüman bir ülke olduğumuzdan dolayı siren çaldığı zaman dururuz, İstiklal Marşımızı okuruz, ondan sonra Fatihalar okuruz, Kur'an okuruz. 4 tane kitap vardır biliyorsun. Evet. Tevrat, Kur'an, İncil, bir tane daha vardı onu söyleyemeyeceğim. Hatırlamadım daha doğrusu. Hatırlıyorum da şu anda aklımda değil. Bize Müslümanlara ait olan Kur'an-ı Kerim vardır. Ondan ayetler Kur'an okuruz ruhuna. Ya Mustafa Kemal ölmüş gitmişti artık bu memlekette yani. Ama kaldığı eserler, hani laf vardır. At ölür kalır semeri, yiğit ölür kalır şanı diye. O yüzden kurmuş olduğu cumhuriyet ile de muhafaza ve müdafaa etmek için bizlerimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz.
Saat 9'da neredeyim? Burada. Tramvaydaydım. Ha, Tramvayda işe geliyordum. O dakikada durdu. 9'u 5 geçe. Saygı duruşumuzu yaptık. İstiklal Marşımızı okuduk. Dualarımızı ettik. You just arrived here today, right? Yeah, I just arrived today. Oh, because today the Turkey just freezed for 1 minute. Maybe this Yeah, already happened in I China. saw right? that this morning. Oh, you saw it. Saw that this How did you morning. feel about On the that? way, on the freeway, the driver stopped, Uh-huh. and yeah, I just saw that. How did you feel about that? Well, I don't know what was that. Then I just check on Google. Then Ah, you noticed. yes. 我觉得我知道湖南那边太厉害了吧 Can？ speak Chinese? 是的，你好，你好，你好。所以就今天是你第一天来这里对吗？对，第一天。哦，好厉害。中文说的很好。还行吧。我在这里做这个视频，这个关于今天的10号，因为对他们来说，对他们今天非常重要，对吗？我知道在中国也是这样吗？有一天就是这样，大家就会听，1分钟就没有。我听说可能2020或者2021。For memorial, yes. OK， Not 所以 every year, but sometimes. Nossa, é maravilhoso. É emocionante, né? Principalmente eu fiquei sabendo que era o aniversário, né? 9h15, tudo para, né? Para saber o que é que tem. Tudo para homenagear o Atatürk. Aí eu fiz questão de vir ver o monumento, porque meu esposo é louco por história. Ah, que legal. Ele ficou no Brasil, eu vim, mas lá ele vai me contar toda a história.
é assim todo dia 10 de novembro, às 9 horas e 5 minutos, na Turquia. Uma homenagem ao fundador da República da Turquia, Mustafa Atatürk. No passado, o idioma turco ele era escrito com o alfabeto árabe, mas também após a independência de 1923, houve uma reforma feita por Atatürk também, que transformou toda a escrita com a escrita do alfabeto romano. Então hoje, a língua turca ela é escrita assim, com o alfabeto romano, ao contrário do passado que se usava o alfabeto árabe.